Merhaba arkadaşlar, en çok kullandığım yazı stilini size göstereceğim. Bir arkadaşımız istemişti. Onun için yapıyorum. Umarım herkes için faydalı olur. Yani ben genelde bu programı telefondan değil bilgisayardan kullanmak istiyorum. Çünkü bilgisayardan daha etkili videolar çıkarabiliyoruz. Telefondan da çıkıyor ama şöyle. Herkesin telefonu kaliteli değil abi. Herkes iPhone bilmem kaç kullanmıyor ya da Samsung bilmem kaç kullanmıyor. Bazılarımızın da telefon kasabiliyor. Bu arada Davut abi bıyıklara selam. Adam yılların oyuncusu ya, neyse. Çok sevdiğim bir diziydi de bitti. Neyse, o zaman devam edebiliriz. Şimdi bunlar önemli değil. Şimdi yazı stilimize geçelim. Şimdi bunu ben önce böyle çekiyorum. Bunu açıyorum. Yazılara basıyorum. Türkçe. İsterseniz İngilizce bir videoysa İngilizce yapsanız da direkt buluyor. Ha bak, sesi burada unutmayın. Sesler çok patlıyor o zaman. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Ben genelde böyle yapıyorum ama burada kapatacağım telif yememek için. Şimdi böyle yazılarımızı buraya getirdi. Şimdi şu açıksa hepsini aynı anda, yani neye basarsan hepsini uyguluyor. Ama öncelikle şöyle yapacağım. Sıralı yazı bulmam lazım. Genelde öyle yapıyorum. Ama bazen şöyle değişik şeyler de var. Onları da yapıyorum. O ayrı. Şu neymiş? Bakalım. Ama böyle değil şimdi. Benim göstermek istediğim kendi yaptığım yazı stili. Genelde onu kullanıyorum. Mesela şuna basıyorum ben. Tamam. Sonra buna basıyorum. Bak, bunları da en çok kullandıklarım yıldıza buraya atabiliyorum. Yıldıza basarsanız yanına buraya geliyor. Bak, yazılar çok kalın değil mi? Bir de şöyle olursa mesela açım yağ aşağıda kaldı değil mi? Şunu şöyle yaparsanız bu böyle olur. Yazı stili isterseniz de insanların en çok kullandığı yazı stilleri, bak, Rubik, Vigo ve bu. Ben genelde Rubik kullanıyorum. Bak, büyütürsünüz, küçültürsünüz, baş harf kalın, altı çizgili şey. Hatta yazıyı tek seferde yapmayı da gösterebilirim ama onu başka bir videoda yapacağım. Hani şurada küçük arka plan vuruş ayarları var. Onları bu videoda yapmayacağım. Bu video biraz basit geçecek ama etkili geçecek. Şöyle. Yanlışına mı bastım diyeceğim. Evet, yanlışına basmışım. Çünkü buna basarsan köşeler çok siyah oluyor ve çok saçma duruyor. Bak, bunu böyle çekip tutarsanız yazıların bazıları farklı renk olur. Ama böyle ben şunu tercih ediyorum çünkü beyaz renk her zaman daha iyidir. İnsanların gözlerini yormaz. Ben kullanmayı tercih ediyorum. Zaten genelde herkes de onu kullanır. Neyse. Şimdi şöyle oldu değil mi? Mesela şurada bir sahne geçişimiz vardı. Örnek veriyorum. Tamam, bunu daha ayarlayacağız. Bak, burada sahne geçişimiz var. Değil mi? Ve siz bu yazıyı burada değil de burada bulunmasını istiyorsunuz. Ama öncelikle şunu kapatmanız gerekiyor. Bunu kapatmazsanız bu yazı, bunu buraya çektiğiniz zaman bunları da buraya çekmiş olursunuz. Yani şuraya geliyorsunuz abicim. Tamam mı? Bak. Şura değil mi? Dönüşümü açıyorsun. Şunu da yapıyorsun ki. Bak, bir adım attın. Burası değil mi? Bak, şunu kaydırmışım, görüyor musunuz? Şunu kaydırmışım. Bak, şuradaki Mahsun'un yüzü başka yerde. Hani şu alttaki şunu kaydırmışım hafif. Ondan kaynaklanıyor şu beyazlık. Neyse, bunu ister burada büyütürsün, ister küçültürsün. Bak. Bak, görüyor musunuz? Onu yaptı sadece. Bunları yapmadı. Böyle. Başka bir sorun yok yani. Bak, bunları da istediğiniz gibi küçültüp de böyle. Tabi bunlar göz kararı. Mesela ben bunu da burada editimde buraya çektim. Çünkü hani bunlar ikisi konuşurken üst taraf zaten boş. Neden altta kalsın? Bir anlamı kalmıyor. Yani böyle üste çekip ayarlayabilirsiniz. Hatta mesela örnek vereyim. Örnek olarak göstereyim. Neden en erken, mesela en erken değil mi? Şunu seçip yazı stili olarak örnek veriyorum. Mesela efektlerden yapabilirsiniz, aşağıdan yapabilirsiniz. Ya da renk ve kendiniz ekstra renk verebilirsiniz ama ben genelde böyle kullanmayı tercih ediyorum.
Neredeydi o? Örnek vereyim. Basit bir şey olsun çünkü bunları deneyerek daha iyi bulursunuz. Ben de öyle yapıyorum çünkü yani bazı yazılar bazen uygun olmuyor. Olmadığı için bak mesela şu uygun. Bak. Yani böyle oluyor. Tabii benim ayarları bulanıklığı falan değiştirmem lazım. Ondan arkalar bozuk biraz. Şimdi önemli değil. Yazı için çalıştığımız için böyle istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Neyse. Başka anlatacağım bir şey. Bunu zaten yukarı aşağı nasıl çekeceğinizi gösterdim. Mesela bakın. Buradan yazı buradan devam ediyor. Şablonlardan genelde şöyle bir şeyler yapıyorum. Nerede? Örnek veriyorum. Mesela şöyle bakın. Çiftli renk olanlar ya da neon şeklinde olanlar olduğu zaman daha iyi oluyor. Onları buradan bulabilirsiniz. Ya da mesela şu yazı çok güzel gidiyor. Bak bu yazıyı bulup sonra benim dediğim yerden animasyon kısmından bulursanız hepsi ledli oluyor. Ben bunu kaybetmemeye çalışıyorum. Çok güzel bir yazı stilidir. Yani animasyon stilidir. İşte bu da böyle oluyor. Başka bir hani ekstrem yaptığım bir şey yok yani yazıya ama yaparım yani başka türlü de yapıyorum bazen mesela açılanlar bunları kullanıyorum bazen. Yani teker teker de kullanabilirim. Mesela illa öyle yaptınız diye onu yapmak zorunda değilim. Şu anda mesela seçil değil ya. Buna gelirsiniz. Şunu da şurada kullanabilirsiniz. Örneğin bunu değiştirir. Bunu siz buradan gene ayarlarsınız yani ama mesela bunu burada değil de şurada tutarsın. Ha bu tabi o sizin o anki videonuza göre değişiklik gösterir. Daha şekilli şablonlar da var. Neyse. Başka da anlatacağım bir şey yok zaten. Hani sadece yazı stiliyle bu. Bir dahaki videomda da size kamera göstereceğim. Yani bunda biraz daha çetrefilli oluyor çünkü After Effects bu yüz yakalamayı daha iyi yapıyor. Ama bilgisayar çok kasıyor. Mesela benim bilgisayarıma bir 16 GB daha RAM lazım ki ben After Effects kullanayım. Ama şu an almıyorum. Alacak gücüm var ama şu an almadım. CapCut bana yeterli diye düşünüyorum. After Effects'e de geçmek istiyorum ama vakit kaybı gibi geliyor bana artık yani. Çünkü render uzun, bilmem nesi uzun, her şey uzun. Geçmek istemiyorum. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Çünkü benim için çok önemli. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yazı stilleriyle ilgili soracağınız bir şey varsa ben yorumlara cevap veriyorum yani. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.